Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini anlama araştırmamızda bize en çok zorlayan noktanın konuya ilişkin değişik önyargılar ve dogmalar olduğundan geçen videolarda söz etmiştim. Bu dogmaların en başında gelen insanın benzersizliği ve eşsizliği, yani hiçbir diğer canlıda görülmedik bir biçimde insanın çok özel yeteneklerinin olduğu ve bu yeteneklerin aslında açıklanması, doğal yollarla açıklanması mümkün olmayan bu yeteneklerin insanda bulunmasının sonucu olarak insanın diğer bütün canlılardan farklılaştığını söyleyen dogmanın doğru olmadığını vurgulamıştık. İletişim biçimi olarak insan dili, hayvan iletişim sistemlerinin gelişmiş bir örneği olduğu, sosyal yaşamın olağanüstü artmasına bağlı olarak, toplumsal işbirliğinin gelişmesine bağlı olarak insan iletişim ihtiyacının olağanüstü artmasıyla birlikte bu yönde ard arda adaptasyonlardan geçtiği için insan dilinin hayvan iletişim dillerine nazaran son derece gelişmiş olduğu olarak benzersiz bir özelliğe gelmiş olduğunu vurguladık. Fakat bu boşlukta öncellerinden bağımsız bir biçimde açıklanamayacak mucizevi bir gelişme değildi. Yani evrim teorisinin sınırları içerisinde diğer bütün organ, yapı, düzenek ve davranışların gelişmesi gibi insan dili de bu biçimde adım adım gelişti. Şimdi insan dilinin bu biçimde gelişmesine karşı çıkanların öne sürdükleri en büyük dogmalardan birisi de insan dilinin gelişmiş ve benzersiz insan aklının ya da işte geçmiş filozofları söz konusuysa insan ruhunun, insan zihninin bir ürünü olduğu dogması. Şimdi bu dogma sonuçta günümüzde geçmişteki felsefi biçimlerden sıyrılmış olsa da daha önceki videolarda sözünü ettiğim büyük beyin fetişizmine bağlı olarak insanın konuşma yeteneğinin aslında insandaki benzersiz beyinsel gelişmenin bir sonucu olduğu söyleniyor. Şimdi bu sonuç öylesine bir abartılıyor ki ilk hominin türlerden birisi olan Australopithecus'ların beyin hacimleri 450-500 gram civarında. Bir günümüz şempanzelerinki de bu kadar. Fakat günümüz insanlarının 1350-1400 gramlık beyinleriyle birlikte neredeyse 3 katı aşan bir beyin büyümesinin olduğu ve bu esas büyümenin de son 600 bin yılda gerçekleştiği, yani Homo erectus'un 900 bin gramlık beyninin, ki Homo erectus'un yaşadığı dönem bundan 1,5-2 milyon yıl arası döneme denk düşüyor. Homo erectus'tan sonra bir %50'lik bir artışla birlikte ilk ortak atadan bu yana insan beyninin neredeyse 3 katına çıktığı ve insanı diğer hayvanlardan benzersiz kılan özelliklerinin de esas olarak bu 3 katına çıkan beyin hacminin, beyin ağırlığının gelişmesine bağlı olduğu söyleniyor. Şimdi ben bu anlayışı esas olarak büyük beyin fetişizmi olarak adlandırmış ve bu konuyla ilgili olarak da peş peşe birçok video çekmiştim. Yani bu videolarda büyük beyin fetişizminin neden doğru olmadığını, büyük beyin fetişizmine bağlı olarak insanın eşsizliği ve benzersizliğini açıklamanın doğru olmayacağını değişik örneklerle anlatmıştım. Hatırlayacağınız gibi özellikle Gürcistan'da bulunan Dmanisi çocuğunun dişlerinden hareketle dişsel gelişimdeki, yani çocukluk dişlerinin çıkması ve yok olmasının uzun sürmesi, dolayısıyla çocukluk süresinin uzamasının aslında büyük beyinler gelişmeden belli becerilerin önceki türlerde ortaya çıkabildiğine ilişkin verileri aktarmıştım. Şimdi tabii benim bu söylediklerim bazı arkadaşlar tarafından, yani benim felsefeci olarak bir tercihim,
dünyaya bakış açımının bir sonucu olarak getirdiğim farklı bir görüş gibi değerlendirdiler. Fakat durumun böyle olmadığını, aslında benim ya da kendi varsayımlarıma dayanarak bunu ortaya atmadığımı, tam tersine bilimsel gelişmelerin sonucu olarak buna başvurduğumu daha önce belirtmiştim. Şimdi son dönemde okuduğum bazı yeni çalışmalar var. Bu çalışmalardan önemli 3 tanesinin linklerini aşağıya açıklamalar kısmına koyacağım. Bu videoda bu yapılan çalışmalar ışığında büyük beyin hipotezine bağlı olarak insanın eşsiz gelişmesinin beyin kapasitesinin gelişmesine bağlı olduğu tezinin doğru olmadığının, insan dilinin ortaya çıkmasının yalnızca beyindeki artışla ortaya çıkmadığı konusunu netleştirmeye çalışacağım. Son okuduğum makaleler ortaya çıkan sonuçların en önemlilerinden birisi şu. Biliyorsunuz geçmişte esas olarak insanın evrimini açıklarken büyük beyin fetişizmine bağlı olarak neredeyse orta katadan, yani bize en yakın şempanzelerden ayrıldıktan sonra insan beyninin hızlı bir büyüme süreci içerisine girdiği, bu sürecin Australopithecus'larla başladığı, Australopithecus'ların 450-500 gramlık beyinlerinin zaman içerisinde giderek artmaya başladığını, özellikle Homo erectus'la birlikte 1000 gramı bulduğunu, 1000 gramdan sonra bu gelişme sürecinin hızlandığını, daha sonra gelen türlerin Homo habilis, Heidelbergensis, Cro-Magnon, yani Neandertal, yani Homo sapiens'e gelene kadar düzenli bir biçimde insan beyin kapasitesinin arttığına yönelik belli iddialar vardı. Fakat son dönemde yapılan çalışmalar neredeyse ortak atadan ayrıldıktan sonra bizim soyumuzun gelişmesine yönelik dönemde şempanzelerden, yani en yakın kuzenlerimizden beyin kapasitesinden 3 kata bulacak kadar beynimizin büyümesinin insan evriminin anlaşılmasında anahtar bir rol oynadığı yönündeki görüş son yapılan çalışmalarla birlikte kuşkulu hale gelmiş durumda. 2022 yılında yayınlanmış bir makaleye göre bu konudaki abartının önemli nedeni, yani farklı popülasyonlardaki beyin karşılaştırmalarının doğru biçimde yapılmaması, Homo sapiens'ten önceki türlerin beyin kapasitelerine ilişkin alt ve üst sınırlar konusundaki karşılaştırmalarda ciddi sorunlar oldu ve dolayısıyla bunların düzeltilmesi durumunda ortaya çıkan tablonun hiç de büyük beyin hipotezinde ortaya konulduğu gibi insanın bütün gelişmesinin sırrının gelişen ve düzenli olarak artan beyinlerde olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyor. Şimdi buna ilişkin tabii çalışmanın teknik ayrıntıları, hem ben konuya o kadar hakim değilim hem de bizim burada sürdürdüğümüz tartışmalar bakımından bu ayrıntılar bizi ilgilendirmiyor. Ben okuduğum makalelerden çıkan bazı somut sonuçları size aktarmakla yetineceğim. Örneğin şimdi bu çalışmayı yürütenler söz konusu 3 katı artan, 3 katı bulan büyük beyin gelişmesi efsanesinin temelinde yatan en önemli yanılgının farklı insan popülasyonları arasındaki karşılaştırmaların sağlıklı yapılmamasını örnek gösteriyorlar. Örneğin günümüzde yapılan ölçümlerle hareket edildiğinde, örneğin Avrupa'daki belli nüfusların, belli toplulukların, örneğin Danimarkalıların, Polonyalıların ve Macarların beyin kapasiteleri Avustralya aborjinleriyle karşılaştırıldığında çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yapılan ölçümler Danimarkalılar için beyin ağırlığının 1120 ile 1720 arasında değiştiğini ortaya koyuyor. Aynı oran Macarlarda 880 ile 1900 arasında çıkıyor. Oysa beyin ağırlığındaki alt ve üst sınırlar Avustralyalı aborjinlerde ise
900 ile 1400 arasında görülüyor. Şimdi bu alt ve üst sınırlar açısından Homo erectus'la karşılaştırma yapıldığında ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Bizde yaşayan Danimarkalıların ve Macarların beyin ağırlıklarıyla aborijinlerin arasındaki beyin ağırlıkları arasındaki fark aborijinlerle Homo erectus arasındaki farktan daha büyük. Şimdi bu sonuçlar göz önünde tutulduğunda aborijinlerin bilişsel yetenekleri, kapasiteleri, yapabildikleri durumlar incelendiğinde günümüzün herhangi bir bireylerinden farklı olmadıkları çok açık. Yani diyelim aborijinler, yeni doğmuş aborijin çocukları alıp Danimarka'da ya da Macaristan'da büyüttüğünüzde, yetiştiklerinde diğer oradaki Danimarkalı ya da Macar çocuklardan hiçbir farkları yok. Aynı okullarda, aynı eğitim sürecinden geçtiklerinde aynı sonuçlara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Sonuçta yani Avustralyalı aborijinlerle Avrupalılar arasında bilişsel yetenekler ve kapasite bakımından bir fark yok. Demek ki farklı türler arasındaki ayrımın abartılması aynı tür içerisindeki farklı popülasyonlar arasındaki farklılıklarla karşılaştırılırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Yani en küçük beyinli aborijinlerin beyinleri örneğin 900 gram civarında oluyor. 900 gram civarında beyni olan bir aborijinin normalde bizim maymun kuzenlerimizin yaklaşık olarak 2 katı bile değil. Beyni 2 katı bile değil ama onun bilişsel kapasitelerine baktığımızda beyin ağırlıkları 1700, 1800 hatta 2000'e ulaşan bireyler var Avrupa'nın değişik ülkelerinde. Bu kişilerin beyin kapasiteleri ilk hominin atalardan neredeyse 3 katı olmasına rağmen bilişsel yetenek bakımından Avustralyalı aborijinlerle hemen hemen aynı konumda olmaları demek ki insanın bilişsel kapasitesinin otomatikman beyin büyüklüğüne ve beyin ağırlığına bağlı olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyor. Şimdi buradan hareketle günümüzde bilim insanlarının giderek artan sayıdaki kısmı bu büyük beyin fetişizmine yol açan, insanın eşsizliği ve diğer hayvanlardan farklılıklarının temelinde ortak atadan ayrıldıktan sonra maymun kuzenlerimizden 3 kat daha fazla büyük beyin geliştirmemize bağlı olduğunu söyleyen anlayışın aslında doğru olmayabileceğini açık bir biçimde ortaya koyuyor. Şimdi bu aynı durumu daha önceki büyük beyin fetişizme ilişkin tartışmalar sırasında ortaya koymuştum. Yani nasıl koymuştuk? Örneğin Australopithecus'ları alalım. Australopithecus'lar örneğin Australopithecus anamemsis ya da Australopithecus africanus'un değişik türlerinin kullandıkları aletler söz konusu olduğunda bu aletleri üretebilmek için gerekli bilişsel kapasitenin aslında o beyin hacmine, o beyin ağırlığına sahip türler açısından neredeyse olanaksız gözüktüğünü. Çünkü eskiden gelişmiş aletlerin kullanılmasının ancak Homo erectus'tan sonra Homo habilis ile birlikte yaygınlık ve ağırlık kazandığı görüşü vardı. Oysa ki şimdi bu yapılan yeni çalışmalar Australopithecus'ların ve farklı bir örnek olarak Homo naledi örneğini vermiştim. Homo naledi örneğinde de neredeyse 600, 550, 600 gramlık beyniyle Homo naledinin çok gelişkin el ve parmaklarıyla ve alet kullanma becerileriyle birlikte gelişmiş bilişsel yetenekler sergilediğinden söz etmiştik. Şimdi bütün bunlar bize aslında şunu gösteriyor. Bu konuya ilişkin olarak özellikle büyük beyin hipotezini çürütmeye bir örnek olarak verdiğim Gürcistan'daki Dmanisi mağarasında çıkan Dmanisi çocuğunun
dişlerinin incelenmesinden ortaya çıkan sonuçlardan da daha önce söz etmiştim. Çünkü bu örneğe benzer biçimde Nakotome çocuğu ve Taung çocuğunun dişleriyle ilgili yapılan çalışmalar da bize aynı şeyleri gösteriyordu. Neydi bu gösterilen sonuçlar? Bu türler de son derece küçük beyin ağırlıkları bulunmasına rağmen çocukların süt dişlerinin sürmesi uzun bir döneme yayılıyor. Çocukluk sürelerinin çok uzun olması bu türlerde gecikmenin, yani beynin olgunlaşmanın neredeyse işte 10, 12, 15 yaşa kadar yükseldiği anlamına geliyordu. Bu da büyük beyin hipotezini çürüten en önemli olgulardan birisiydi. Şimdi ortaya çıkmış olan bütün bu sonuçlar bize aslında binlerce yıldır felsefe tarihinde ve genel olarak düşünce tarihinde döne döne vurgulanan ve insanın esas olarak diğer canlılardan farklılaşmasını beyin kapasitesine, beyine bağlı olarak üst bilişsel faaliyetlerin, yani insan düşüncesinin, insan aklının ve zekasının gelişkinliğine bağlayan ve dolayısıyla insanı anlamak için her şeyden önce bu bilişsel faaliyetlere bakmak gerektiğini söyleyen anlayışların doğru olmadığını bir kere daha ortaya koyuyor. Hatırlayacağınız gibi ben insan dilinin kökeninin esas olarak büyük beynin gelişmesine değil, tam tersine insandaki sosyal, toplumsal işbirliği kapasitesinin gelişmesine, buna bağlı olarak üreme ve yaşamı sürdürmede sağlanan ortaklaşmaların ve işbirliklerinin gelişmesine, doğal olarak buna bağlı olarak işte ahlakın gelişmesine, toplum içerisinde belli üreme ve işbirliği yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli bir dizi adaptasyondan söz etmiştik. Yani topluluk içerisinde nine dede adaptasyonunun ortaya çıkması, babaların ortaya çıkması, ebeliğin ortaya çıkması, çocuk bakımının bir bütün olarak grubun bütününe yayılması anlamına gelen alloparental bebek bakım özelliklerinin gelişmesi ve bütün bunların toplamı olarak işbirliği, üreme ve üretme faaliyeti içerisinde insan toplumsallığının son derece gelişkin olmasının insanı diğer hayvanlardan ayırt eden en önemli özellik olduğunu vurgulamıştım. Aslında benim bu ulaştığım sonuçlar salt felsefi olarak Darwinci evrim teorisinin bir takım ilkelerine bağlı sonuçların izini sürerek ulaşmış gibi gözükmüş olabilir. Çünkü ben geçmiş videolarda bu yönde de belli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundum. Yani evrim teorisinin işleyiş ilkelerini, bu işleyiş ilkelerine bağlı olarak insanın evriminin geçirdiği aşamaları anlatırken bunun doğal bir sonucu olarak da insan dilinin uzun ve kısa evrimsel süreçteki bir dizi ard arda gelen adaptasyonların bir sonucu olarak ortaya çıktığından söz etmiştik. Şimdi bu son yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar insanı esas olarak akıllı, zekasıyla diğer canlılardan ayırt eden, bu zekanın ve aklın ortaya çıkmasını ise neredeyse primat kuzenlerimizden ayrıldıktan sonra düzenli ve sistemli olarak artan beyin ağırlığının 3 katı bulan bir 3 katına kadar çoğalmasına, artmasına ve bunun sonucuna bağlayan anlayışın doğru olmadığını ortaya koymuş oluyor. Yani bugün için insan bilişsel faaliyetlerinin beyin ağırlığıyla, beyin hacmiyle hiçbir ilgisi yoktur. Elbette denilemez. Fakat geçmişte düşünüldüğü gibi hele klasik felsefe döneminde tamamen her şeyi buraya bağlayan anlayışların
doğru olmadıkları, insan beynindeki büyümenin esas olarak yalnızca bilişsel faaliyetin gelişmesi anlamına değil, aslında çevreyle uyum çabaları içerisinde iklimsel ortama bağlı olarak termoregülasyon, yani ısıl düzenlemeleri yapmayla ilgili adaptasyonların ve buna bağlı olarak da yiyecek temini ve yiyecek sağlamaya yönelik çabalarla ilgili giderek artan giderek artan beden ağırlığına bağlı olarak büyük beyinlerin gelişmiş olmasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu konuda örneğin genel olarak Afrika'daki ve değişik geçmiş türlerde de görmüştük. Homo naledi, Homo florensis, Homo luzonensis gibi böyle nispeten küçük insanımsı insan türlerinin ortaya çıkmalarının belli koşullarla bağlı olduğunu söylüyor. Benzer bir durum Avustralyalı aborjinler için de söz konusu. Bildiğiniz gibi Avustralyalı aborjinlerin genel olarak boyları yani 1.50-1.60 arasında ve kafatasları da oldukça küçük, ya da beyin ağırlıklarının küçüklüğüne rağmen bilişsel olarak günümüzün diğer bölgelerde yaşayan insan topluluklarından hiçbir farklılıkları yok. Zaten böyle olduğu için bugün insan türünün tek bir tür olduğu, öyle farklı biyolojik genetik ayrımlara tekabül eden ırkların genel olarak bulunmadığı bilim dünyasında kabul edilen bir durum. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. İnsan dilinin ortaya çıkması esas olarak insanın düzenli, sistemli olarak artan beyin ağırlığının ve beyin kapasitesine bağlı olarak artan bilişsel yeteneklerinin gelişmesinin doğal bir sonucu. Yani gelişmiş insan zekası ve insan aklının bir sonucu olarak ortaya çıkmadığı bugün giderek netleşiyor. Yani insan dilinin esas olarak ortaya çıkması, kökenlerinin tespit edilmesi ve gelişmesinin kavranması açısından bizim bakmamız gereken insan kafatası, bu kafatasına bağlı olarak beynin hacmindeki ve ağırlığındaki artışın ayrıntıları ya da bunun ne düzeyde gerçekleştirdiği değil, tam tersine insan türlerinin toplumsal yaşamda üreme faaliyetleri açısından geliştirdikleri biçimler, buna bağlı olarak besinlere ulaşma ve birlikte toplumsal işbirliğini geliştirme biçimleri, buna bağlı olarak bir dizi yaşadıkları adaptasyonlara gözümüzü dikmemiz gerekiyor. Yani insan dilinin kökeni esas olarak insanın beyninde, aklında, zekasında değil, öncelikle insanın toplumsal, kültürel, artımlı, yani katlamalı kültürel gelişmesinin de aramamız gerekiyor. Kültürel evrime ve grup seçilimini göz önüne tutmadan insan dilini açıklamaya çalışmak bir sonuca ulaşmayacaktır. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinleyen, yorum yapan, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.